Cinsel isteği arttırmanın yollarının ikinci video serisindeyiz efendim. Sözel iletişim, bedensel iletişimden sonraki diğer iletişim şeklimiz. Bunlar çiftler arasında sevişmenin öncesinde ya da sırasında oldukça önemsediğimiz bir konu. Sevgili çiftler, partnerinizle konuşun, açık konuşun, samimi konuşun, birbirinize beklentilerinizi paylaşın, birbirinizin sınırlarını bilin ve sağlıklı, keyifli bir cinsel ilişkinin anahtarları içinde tabii ki bu sözel iletişim gerekli. Bir diğeri, cinsel isteği arttırmak için ne yapabilirsiniz? Yaratıcı ve heyecan verici fantazileri hayatınıza yer verin. Ön sevişme sırasında biz çiftlerin arasındaki o cinsel arzunun arttırılması, yeni deneyimler yaşanması için yaratıcı ve heyecan verici fantazileri birbirleriyle paylaşmalarını isteriz. Bu fantaziler cinsel ilişki sırasında beyni de uyarır, daha fazla zevk almanızı sağlar, daha tatmin olmanızı sağlar. Partnerinizle fantazilerinizi konuşun. Tabii her fanteziyi konuşmak da doğru mu? Değil. Çünkü bazıları bize kalmalı, bizim iç dünyamızda kalmalı. Reale döndürmek her zaman mümkün değil. Ama paylaştığınız bu fanteziler sizin aranızdaki ilişkinin heyecanını arttırır, zevki arttırır, tatmini arttırır, birbirinize duyduğunuz güveni, arzuyu, ilişkiyi güçlendirir. Benim de en önemsediğim konulardan birisi role play. Role play ne? Cinsel yaşamı heyecanlandırmak ve cinsel fantazi dünyasını keşfetmek noktasında çok eğlenceli bir oyun, çok eğlenceli bir yöntem. Bu oyun sırasında çiftler farklı karakterlere bürünecek. Bu şekilde partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirebileceksiniz. Yapamadığınız şeyleri yapar hale geleceksiniz. Bilinçaltına bu şekilde hükmedebileceksiniz. Deneyimi olduğundan daha heyecanlı hale getirebileceksiniz. Role play yaparken daha önce deneyimlemediğiniz bir şeyi bu roller sırasında deneyimleyebilirsiniz ve senaryolarla hayata geçirebilirsiniz. Siz yazarsınız, siz oynarsınız. Denetim, yönetim tamamen sizdedir. Örneğin doktor-hasta ilişkisi gibi, öğretmen-öğrenci gibi, polis-suçlu gibi farklı rollere bürünebilirsiniz. Hatta bu rolleri yaparken gerçek manada kıyafetlerine de bürünebilirsiniz. Çünkü bu roller aynı zamanda sizin cinsel hayatınıza renk katacağı gibi gündelik monoton cinsellikten de uzaklaştıracak. Yeni deneyimler yaşamanızı sağlayacak, daha keyif almanızı sağlayacak, bir sonraki cinselliğe de motivasyonunuzu arttıracak. Partnerinizle aranızdaki iletişimde güçlendirmenin en iyi yollarından biri. Farklı karakterlere bürünün. Yeni bir enerji ve heyecan katar bu. Daha canlı hissedersiniz ve bu role play sırasında gerçekten rollerinizi belirleyin, birlikte belirleyin ve kurallar koyun. O kurallara da riayet edin. Partnerinize hangi rolü denemek istediğinizi söyleyin. Role play'e karar verdiniz. Diyelim ki kafanızda bir fantezi var. Hayata geçirmek istiyorsunuz. Diyelim ki otelde kat görevlisi ve siz müşterisiniz. Hangi rolü denemek istediğinizi önce partnerinize açık, samimi bir şekilde anlatın. Sonra onun fikrini alın. İstiyor mu, istemiyor. Rahatsız olacağı durumları ve sınırları belirleyin. Sınırları aşacak bir rol ya da senaryo fikri varsa ve bundan rahatsızsa ya da sizin rahatsız olduğunuz bir durum varsa bunu konuşun. Role play'e girdiğinizde gerçekten o kıyafetlere ve aksesuarlara ve dekorasyonlara gerçekten bürünün. Bu oyunu daha gerçekçi, real hale getirirsiniz. Örneğin doktor rolünü denemek istiyorsunuz. Ya beyaz bir ceket, beyaz bir önlük, steteskop kullanabilirsiniz. Öğrenci rolünü deneyeceksiniz. Ona uygun bir kıyafet, üniforma seçebilirsiniz gibi. Ve bu role play yaparken bu sırada iletişiminizi güçlendirmek için yaptığınızı, renk katmak için yaptığınızı unutmayın. Bu roldeyken ne hissettiğinizi, nelerden hoşlandığınızı, onun nelerden hoşlandığını da sık sık sorgulayın ve feedback verin. Onun tepkilerine dikkat edin. Rol sırasındayken rolünüzü ve senaryonuzu tekrar güncelleme şansınız da bu şekilde olacak. Roleplay cinsel hayatınıza yeni bir heyecan katacak, yeni bir macera katacak. Gerçekten de harika bir fırsat. Özellikle uzun soluklu, monotonlaşmış o evliliklere kendi fantazilerini keşfetmek ve partnerlerin arasındaki güveni arttırmak için özellikle tavsiye edeceğim eğlenceli bir yöntem. Bu yöntemi deneyebilirsiniz.
bilirsiniz. Role play sırasında yalnız bazıları var ki o kadar o role kaptırırlar kendini, cinsellikten uzaklaşır, bir bakarsın ki yani suçsuz, gardiyan suçlu ilişkisi bir bakmışsın çok farklı boyutlara gitmiş. Yani rolünüzde kaptırdığınızda kendinizi cinsellik amaçlı o role girdiğinizi de unutmayın. Yani bir an doktor gibi hissetmeyin kendinizi ya da işte bir an o kat görevlisi gibi hissetmeyin. Rolü yaşayayım derken realiteden de çok uzaklaşmayın. Çünkü siz o role neden girdiniz? Fantazinizi yaşamak için girdiniz. Fantazilerinizi keşfetmek için, aranızdaki sevgiyi, güveni, ilişkiyi renklendirmek, canlı kılmak için bu eğlence yöntemi deneyim derken bilinçaltı bazen o kadar çok böyle sizi sarar sarmalar gibi bakmışsınız ki gerçekten o roldeki kişiyi gerçekleştiriyorsunuz, canlandırıyorsunuz. Böyle bir gerçeklikten uzaklaşmadan yapmanızda yarar var. Roleplay sırasında geri bildirimde de bulunun, masaj da yapın, temas da edin ve bunları gerçekten yavaş, ritmik hissederek yapmanız çok önemli. Ne kadar sürede bir roleplay yapabilirsiniz? Baktınız, monotonlaştınız, baktınız bazı şeyler keyif vermiyor, hep aynı rutin. Hep aynı rutin bir süre sonra cinsel isteğinizi de azaltmaya başlıyor. Bunu partner olarak kendi aranızda fark ettiğinizde roleplay'e hemen girebilirsiniz. Günümüz dünyasında buna zaman ayırmak lazım. Cinselliğe gerçekten zaman ayırmak lazım. Cinselliği biz hayatımızın böyle geri planlarına atıyoruz. Önce çocuklar, ev, iş, yemek, faturalar, ekonomik giderler filan derken bir bakıyoruz ki aslında varoluş amacımız, bizim dünyaya gelişimiz cinsellik. Biz cinsel varlıklarız. Anne ve babamız birlikte olmasaydı şu anda hayatta olmazdık cinsellik. Bu kadar önemsediğimiz bir konuyken sadece boşanmak, rahatlamak için araya sıkıştırılmış 10 dakikalık süreçlere dönmüş durumda günümüz dünyasında. Cinselliğe emek harcamanız lazım, cinselliğe zaman ayırmanız lazım. Kendi cinselliğinizde de partnerinizle olan cinselliğe de. O zaman doyarak kalkarsınız o sofradan. Hep şu örneği veririm. Dün de çok kıymetli 2 hocamla beraber yemekteydik Boğaziçi Üniversitesi'nden. Fast food yemek diye bir yemek var. Hani hızlıca 5 dakikada yediğimiz. Doyar mıyız o yemekte? Yani karnımız doymuş gibi olur ama gözümüz doymaz bir kere. Daha ısını isteriz, bir bakmışsın ki 4 tane hamburger yemişsin ama hiçbir şey yok. Yemek nasıldır? Bir sohbet ederek, tatlısıyla, çorbasıyla, ana yemeğiyle, salatasıyla, ailenin hemhal olduğu dostlarınla beraber yediğin zamana yayılan bir süreçtir ki hem karnın doysun, hem gözün doysun, hem miden doysun, hem ruhun doysun. O zaman o bir şeye benziyor. Cinsellik de aynı yemeğe benzetirim ben. Bunun bir önü var, anası var, ara sıcağı var, şeyi var, işte fantazi kısmı var. Son bitiş kısmı var, bitiş sonrası konuşmaları var, doyumu var. Şimdi biz bunların çoğunu atladık. Önüne atladık, sonunu atladık. Biz sadece penetrasyondayız. Bu cinsellik değil, bu sadece üreme faaliyeti. Sadece spermleri vajinaya bırakıp hamile kalma için gerekli bir şey. Ki çalışmalar ne göstermiş biliyor musunuz? Kadının hazırlandığı, o ön sevişmeyle hazırlandığı, hissederek keyif aldığı bir cinsellikte hamile kalma oranları daha yüksek. Çünkü serviks açılıyor, servikal mukus tıkacı açılıyor ve vajinanın asiditesi spermleri öldürmek üzerine değil, yaşatmak üzerine ve yukarıya yürümesi noktasında silyar aktivitenin çalışması yönünde. Yani bu kadar her şeyi akışında bırakmak gerekiyor. Buna zaman ayırmak, emek ayırmak gerekiyor. Varsın ayda bir olsun, varsın 15'te bir olsun, varsın haftada bir olsun ama uzun olsun, uzun soluklu olsun. İki kişinin de hem kadının hem erkeğin doyarak kalktığı bir eylem olsun. Sen 10 dakika cinsellik yaşa, ertesi gün bir daha istersin çünkü doymadın ki. Tıpkı hamburger yiyip bir saat sonra acıkmak gibi olaya böyle bakın. Bir videonun daha sonuna gelirken size yeni çıkmış bir kitabımdan bahsetmek istiyorum. Bu benim ilk kitabım inşallah. Devamında şimdi ikinci kitabı da hatta yazıyorum. O da güzel olacak. Ama önce bunu bir okuyun. Çünkü burada kendinizi keşfetmek, partnerinizi keşfetmek, yanlış öğrendiğiniz şeylerle yüzleşmek ve doğrularını koymak noktasında size çok destek olacak bir kitap. Birbirinize hediye edin, arkadaşınıza hediye edin. Bütün platformlardan ulaşabilirsiniz yarım kalmasına. Hiçbir kimsenin, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin gülü solmasın, yarım kalmasın. Aşağıdaki platformlardan alabilirsiniz efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Sağlıkla kalın.